Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye hakkında, Türkiye'ye verilmesi planlanan F-35'ler hakkında yapmış olduğu son açıklamalar bayağı bir gündem olmuştu. İşte bu açıklamalar ışığında bugün İsrail yetkililerden de Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin bazı cevaplar gelmişti. Onlara göz atacağız. Fakat ilk olarak Donald Trump dün Türkiye'ye satılması planlanan F-35'lere ilişkin neler söylemişti? İsterseniz buna bir göz atalım tekrardan. Netanyahu Türkiye'ye F-35 gönderilmesine karşı çıkıyor denilmişti Trump'a. Burası çok önemli işte. Kimse bize ne satmamız gerektiğini söyleyemez. Netanyahu'ya söylüyor. Netanyahu da daha Trump bu açıklamaları yaparken Amerika'ya inmemişti uçağa. Yani Trump görüşmesini yapmadan Netanyahu ağzının payını aldı diyebiliriz. Devamında Türk ordusuna övgüler, Trump'tan alışkın olduğumuz şeyler. Bibi diyor, sevmiyor Erdoğan diyor. Benim için harika. Mevzuya kendi açısından yaklaştı Trump. İsrail'i bilmem dedi. Yani ister Türkiye'yi sevsin ister sevmesin ama dedi ben de Türkiye'yi seviyorum dedi. Bakın burası da övgü zamanı. Muazzam bir ordu. Çok büyük bir ordu. Yani bu kadar sürekli Türk ordusunu övmesi her Türkiye mevzusu açılınca bence normal değil kıymetli dostlar. Onu belirteyim yani. Evet, ordumuz çok güçlü, biz bunu biliyoruz ama niye Trump sürekli Türk ordusu çok güçlü vurgusu yapıyor? Bileceğiniz üzere halen devam eden İran-İsrail-ABD savaşında İsrail ve ABD tarafı en çok neyin eksikliğini hissetti veyahut da planladıkları gibi İran'da işlerin gitmemesine sebep olan şey neydi kıymetli dostlar? Havadan vurulmadık yer bırakmadılar. İşte Amerikan veyahut da İsrail F-35'leri hatta işte B-2'leri vurmadık yer koymadı değil mi? Nükleer tesisleri bile vurdular. İş bitti mi? Bitmedi. İran'da liderleri teker teker öldürdüler. Rejim değişti mi? Değişmedi. Eksik olan şey bir kara harekatıydı. Yani Trump'ın sürekli Türk ordusu çok güçlü çok güçlü demesinin arkasındaki sebep olarak ben özellikle de bu kara harekatı konusunda Amerika ve İsrail'in çaresiz kalmasını yani görüyorum. Yoksa yani tahmin edeceğiniz üzere Trump öyle babasının hayrına bu övgüleri yapmaz yani kıymetli dostlar. F-35 mevzusunda benim işime karışma dedi Trump ve Netanyahu ağzının payını almış oldu. Hemen devamında bugün İsrail Savunma Bakanı Katz tam da bu konu hakkında bir açıklama yapmıştı. Sunucu İsrail Katz'a işte Trump ben F-35'leri göndereceğim Türkiye'ye ve kimse benim işime karışamaz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuştu. İsterseniz İsrail Katz'ın açıklamalarını bir dinleyelim. Trump'ın son F-35 açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye yönünden gelişen bu tehditten ne kadar endişe duymalıyız diyor. Hamas'a çok ağır darbeler indirdik diyor Katz. Devamında işte şurada Sisi'ye de göz kırpmış. Müslüman kardeşleri diyor Türkiye ve Erdoğan destekliyor diyor. Müslüman kardeşleri destekleyerek sadece İsrail'e karşı bir yapılanmada bulunmuyor. Aynı zamanda geçtiğimiz dönemlerde diyor işte Katar, Türkiye ve Müslüman kardeşler ortaklığı Mısır Cumhurbaşkanı, darbe Cumhurbaşkanı Sisi'ydi ve Kral Abdullah'ı da devirmek için beraber çalıştı diyor. Bakın. Biz bu mevzuya kendi açımızdan, ABD ise kendi açısından bakıyor. Ne diyecek? Bir şey demeye yürek var mı? Trump ne dedi biliyor musunuz? Benim kime ne satacağıma kimse karışamaz dedikten sonra uçağın içerisinde. Dünyada diyor eğer biz olmasaydık İsrail çoktan yok olmuştu diyor. İran'ın tesislerini falan bombalamasaydık çoktan İsrail yok olmuştu. Yani Amerika olmadan İsrail hiçbir şey diyor burada Trump. Yani ondan dolayı Amerika'ya karşı hiçbir şey diyemez. Trump her şeyin farkında. Erdoğan'ın Suriye'yi bize karşı güçlendirmesine izin vermeyiz. Şu an İsrail ve Türkiye arasında sıcak bir çatışma yok diyor. Şimdi sunucu diyecek. Acaba ileride olursa ne olur? Bizim çatışmaya girme gibi bir niyetimiz yok. Onun da böyle bir niyet olmaması gerekir. Çünkü gücümüz yerinde ve gözümüzü bile kırpmayız. Bakın şurası çok önemli. Ne diyor İsrail Katz? Kudüs'ü geri alacaklarına dair söylemlerini duyuyorum diyor Türklerin. O Türk Bakan'a ve Erdoğan'a, bu o Türk Bakan'a diye kastettiği büyük ihtimalle İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi.
Hani demişti ya inşallah bir gün Kudüs valisi olurum diye. Yani hayali varmış. O Türk bakana ve Erdoğan'a söyledim. Biz Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Burası da ele geçirip Osmanlı'yı kurduğunuz Konstantinopol, İstanbul değil. Valla arkasını Amerika toplayan bir ülke için çok iddialı sözler bunlar ha. Biz sonsuza dek buradayız. Kudüs sonsuza dek bizim. Kendimizi korumayı biliriz. Erdoğan'a tavsiyem bizimle uğraşmaması, İran'ın düştüğü duruma düşmemesi, gitsin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilensin diyor. Ya Allah sen yani kendimizi korumayı biliriz. Amerika olmasa bunlar kendilerini nasıl koruyacaklar? Ben çok merak ediyorum ya. Tavırlara bak. Yani F-35 mevzusunda İsrail hiçbir şey diyemiyor. Biz olaya kendi çıkarımızdan yaklaşıyoruz, onlar da kendi çıkarından yaklaşıyor diyor. Bir şey de diyemez anladığınız üzere. Şimdi sizlere biraz önce dedim ya işte Trump eğer ki biz olmasaydık, İran nükleer silah sahip olsaydı İsrail çoktan gitmişti diye. Mesela bugün yine İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid'den de bu konuya ilişkin bir açıklama gelmişti. Yair Lapid diyor ki Suudi Arabistan'la normalleşme karşılığında bile olsa uranyum zenginleştirmesine izin veremeyiz diyor Suudilerin. Suudi Arabistan uranyum zenginleştirirse Türkiye'de ister, Mısır'da ister, Birleşik Arap Emirliği de aynı hakkı talep edebilir. Bu Orta Doğu'da nükleer silahlanma yarışını başlatır. Buna asla izin vermemeliyiz diyor Yair Lapid. Vay vay vay. Kendileri nükleer silahlara sahip olacaklar. Başkası biz de geliştireceğiz dedi miydi? Yok efendim böyle bir şey. Yani var ya bunlar büyük ihtimalle Hakan Fidan'ı dinleyip de bu yayına çıkmışlar. Hakan Fidan diyordu ya eğer işte İran bir nükleer silah sahibi olursa devamında Türkiye'de olmak ister. Bölgede nükleer silah artarsa Türkiye'de kendi başının çaresine bakar diyordu. Günün sonunda ne olacak abi? F-35'ler gelecek mi Türkiye'ye? Göreceğiz mi? Ne bileyim böyle işte mürtet havaalanında F-35'leri. Kıymetli dostlar F-35 mevzusunda Türkiye uçakları sadece istemiyor. 5 adet uçak mesela 6 diye konuşuluyor ama 5 tanesinin şu an bakımları aktif bir şekilde yıllardır yapılmış yani. 6-8 ay içerisinde hemen teslimata hazır uçaklarmış. Bizim hani köşeye ayrılan uçaklarımız vardı ya parasını ödediğimiz. Valla Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde biz sadece uçak almayacağız. Biz aynı zamanda üretime de geri döneceğiz demişti. Onu da belirtmek isterim. Sadece bizim hedeflerimizde yani uçağa sahip olduk köşemize çekildik yok. Biz uçağın da parçalarını üretmeye devam edeceğiz. Mesela TUSAŞ'ta ana gövdesi üretiliyordu F-35'lerine. Devamında mühimmat desteği sağlıyorduk. Son füzeleri falan F-35'ler için geliştirilmişti ilk aşamada. Yani anladınız mı? Türkiye'nin ana planlamaları bu şekilde. Bakalım neler yaşanacak ama Trump ve Dışişleri Bakanlığı ABD son dönemde mesela tezat açıklamaları var. Ya bir hafta önce ABD Dışişleri Bakanlığı halen işte S-400 mevzusunda bir netlik yok. Türkler halledemedi o mevzuyu. Bundan dolayı işte F-35 konusunda da bir ilerleme yok diye bir açıklama yapmıştı. S-400'lerde halen tartışılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Rusya kanadı görüşmelerin sürdüğünü söylüyor. Yani bugün bile baktım. Son dedim durum nedir? Hiçbir ses seda yok. İşte kıymetli dostlar Ruslar görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Birleşik Arap Emirlikleri yine konuşulan ülke fakat mesela bugüne geldiğimizde ya büyük ihtimalle sallamasyon da Mısır'da mesela S-400'lerin işte gönderilmesi konusunda bazı istekleri olmuş. Hani Mısır'ın elinde S-300'ler var ya Mısır'a da gönderilebilir diye bazı iddialar var Türkiye'nin elindeki S-400'lerin. Fakat tabii ki de bu konuda asıl ikna edilmesi gereken ülke Rusya çünkü üçüncü bir ülkeye bu hava savunma sistemlerinin teslimatını gerçekleştirmeyi düşündüğünüzde onayını almanız gerekiyor satıcı ülkenin yani Rusya'nın. Ben var ya sürekli F-35'lerden işte bu hengamelerden karışıklıklardan bahsedince hemen sizlere Kaan'dan da bahsedesim geliyor. Çünkü niye? Bu bizim zor anlarımız. Hani kimse eminim memnun değildir bu süreçten. Yok efendim onu ikna edeceğiz. Yok S-400'e oramı göndereceğiz. Yok F-35'i verecekler falan. En nefret ettiğim şeyler. Birinden bir şey beklemek. Anladınız mı? Hele ki yani adam olsa karşıdakiler hiçbir şey demeyeceğim. Bir gün öyle bir gün böyle. Trump bile ben size diyeyim yani iyi polis kötü polisi oynuyor. Vallahi de billahi Trump bugün verilecek desin Amerika'da kimse baş kaldıramaz ya. Ya bu adamın neler yaptığına hepimiz şahidiz. Hak, hukuk falan geçin bu işleri. Anladınız mı? Öyle yok efendim işte yok Amerikan Kongresi'ne şu kadar gelecekmişti. Şu kadar süreç geçecekmişti falan filan. Ya Trump kafaya koysa bugün hallederdi. Ben size onu da
diyeyim yani. Devamında şimdi Milli Muharip Uçak'tan bahsedeceğim. İçimiz biraz daralmıştır eminim. Kıymetli dostlar, Milli Muharip Uçak Kaan'a ilişkinde TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan son açıklamalar geldi. Hemen böyle 1-2 gün kadar önceydi yapılan açıklamalar. Son durumu kısaca özetleyeceğim. Milli Muharip Uçak Kaan en yakın ne zaman uçacak? Cevap veriyorum, 1-2 ay içerisinde. Devamında yıl sonuna kadar 2 adet Milli Muharip Uçak Kaan'ın gökyüzünde yan yana kol uçuşu yapması beklenmekteymiş. Yani 1-2 ay içerisinde prototip 1 İnşallah gökyüzünde olacak. Zaten taksi testlerinin başladığı bildirildi. 1-2 gün kadar önceydi. Devamında ondan da yaklaşık 2-3 ay kadar sonra, yani yılın sonuna doğru ikinci prototip yeni üretilen, yani prototip 2. O da yine gökyüzüyle buluşacak ve yılın sonuna doğru da 2 adet prototip, yani prototip 1 ve prototip 2 inşallah aynı anda gökvatanda olacak. Son durum bu. Motorları konusunda hani 2032 diyorduk ya, yerli motor TF35000 hakkında. Onu TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu 2033 olarak adlandırdı. Yani 2033 yılında yerli ve milli TF35000 motoruyla Kaan mevzusu hallolacak dedi. Hemen devamında şu birkaç yıl içerisinde Milli Muharip Uçak Kaan projesine ortak olması beklenen 3-5 farklı ülkenin olduğu belirtildi yine Mehmet Demiroğlu tarafından. Zaten bileceğiniz üzere hani eski genel müdür daha o zamanlarda söylemişti. Hani Pakistan, Azerbaycan beraber çalışıyoruz diye. Yani Milli Muharip Uçak Kaan kadrosu genişleyebilir. Devamında kıymetli dostlar, ABD'den alınması beklenen F-110 motorları 40 adet uçak F-110 motoruyla üretilecek dedi. Son açıklamasıydı. 80 adet hani F-110 motoru geldi dedik ya geçtiğimiz haftalarda, işte 700 milyon küsür dolarlık bir tutar vardı kongreden geçmiş 9 Temmuz itibariyle, işte bundan bahsediliyor. Yani kıymetli dostlar, hava kuvvetlerimize 2028 yılının sonlarına doğru F-110 motorlu Kaanlar teslim edilecek. Kaç tane teslim edilecek? 20 tane. 20 tane Kaan için kaç motor gerekli ABD'den? 40 motor. Devamındaki geriye kalan 40 motor ne? Hani 80 motor gelecek dedik ya. İşte Kaan'ın ikinci partisi de yine F-110 motoruyla teslim edilecek. Bir 20 uçak daha göndereceğiz. Toplam 2033 yılına kadar yani 40 adet F-110 motorlu Kaan inşallah Türk Hava Kuvvetleri ile buluşacak. 2033'ten sonra artık TF-35 yani yerli ve milli motorumuza sahip Kaanlarımız inşallah gökvatanda buluşacak. Endonezya'da yine TF-35 motoruyla Kaanların 48 adet Kaan'ın alımını gerçekleştirecek. Onlar öyle Amerikan motoruyla almayacak. TF-35 ile alacak. Son durum bu şekilde. Akabinde kıymetli dostlar, bugün böyle sabah saatlerinde sosyal medyada neler oldu, ne konuşuluyor diye bakarken karşıma çok ilginç bir paylaşım çıktı. Özellikle de hani İngilizlerden beklenmedik bir çıkıştı bu yani. Şimdi öncelikle şu habere bir bakmanızı isteyeceğim. İngiltere'de yazılı çizildi haber, deniliyor ki Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı İngiliz ordusunun yaşlanan Witchkeeper, hani insan savar aracı var ya, pek memnun kalmadığı kimsenin, bu filonun yerine T-Caver R5 gözetleme dronlarının seçildiğini duyurdu. T-Caver yanlış hatırlamıyorsam Portekizlilerin İHA'sıydı. Aha, görüntüsü de şu kıymetli dostlar. Tabii böyle bir paylaşım sosyal medyaya düşünce İngiliz bir tane ekonomi uzmanı var. Adı Timothy Ash. Timothy Ash yapmış olduğu paylaşımda ahanda böyle bir cevap verdi bu habere. Birleşik Krallık aptal diyor. Avrupa'nın en iyi drone üreticileriyle yani Baykar'la işbirliği yapma fırsatını reddediyorlar diyor. Durum da bununla da sınırlı değil. Neler neler söylemiş. Bakın burada ne diyor? Birleşik Krallık savunma alımlarında amaca uygun olmadığının bir başka örneği. Yani amaca uygun hareket etmiyorlar. Yapım aşamasında bir başka Birleşik Krallık beyaz fili neden denenmiş ve test edilmiş Türk dronları varken daha pahalıya mal olacak bir şeyi satın alalım ki diyor. İngiliz ekonomist, daha durun daha ne? Öyleyse Türk TB2'si fiyatının 1/4 ve yük kapasitesi 3 kat daha fazla. Bu işte Portekizli firmadan alacakları T-Caver'a göre. İngiliz savunma tedarikçileri ne düşünüyor diyor. Burada küfür de etmiş ve kanıtlanmış yani Türklerin durunu. Ayrıca T-Caver platformlarının Ukrayna'da nasıl performans gösterdiğini bir sorun diyor, bir düşünün diyor. Aptalca bir karar ama neden TB2 değil diye sorgulatıyor bana. Yani para cinsinden de çok mantıklı diyor. Devamında siz cehalet veya yetersizlikten dolayı böyle karar almışsınızdır veyahut da Türkiye'ye karşı bir ön yargınız vardır diyor. Veyahut da işte Galler'de işleri kurtarmaya çalışmak, teknoloji transferi almak gibi bir hedefiniz vardır diyor. Bakın şu seçenek. Sayın Timothy Ash. Almamalarının tek sebebi Türkiye'ye karşı ön yargı. Yoksa biz İngilizlere çoktan vallahi billahi T-Back'leri falan satmıştık. Ben Wales
Kendisi diyordu ya, Türk TB2'leri gerçekten de hani bambaşka şeyler başardı diye. Biz dedik hatta ta 2021-22 gibi, Allah dedik herhalde İngilizler TB2'ye alacak falan diyorduk. Hatırlayın o günleri, Ben Wallace'ı. Yani kıymetli dostlar, bu işler gerçekten de ego yani. Şaka maka koskoca güneş batmayan imparatorluk nereden nereye? Gerçekten de hiç kimse tahmin edemezdi diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videoyu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.